Bölüm 1. Zorlu başlangıçlar ve sanata ilk adımlar. 1853 yılında Hollanda'nın güneyinde Groot Zundert kasabasında Theodorus van Gogh ve Anna Cornelia Carbentus'un ilk çocuğu olarak Vincent Willem van Gogh dünyaya adım attı. Dindar bir ailenin çocuğu olarak yetişen Vincent'ın çocukluğu pek de mutlu sayılmazdı. 6 kardeşin en büyüğü olan Vincent, zorlu bir aile ortamında büyüdü. Babasıyla olan ilişkisi karmaşıktı ve sık sık kavga ediyorlardı. Kardeşleriyle de anlaşmakta zorlanan Vincent, yalnız ve içine kapanık bir çocukluk geçirdi. Van Gogh, 12 yaşına kadar evde özel eğitim aldı. Daha sonra Zundert'te bir ilkokula gönderildi. 13 yaşındayken bir sanat satıcısı olan amcası Gent van Gogh'un yanında çalışmaya başladı. Burada resim ve sanat malzemeleriyle tanıştı ve ilk çizimlerini yapmaya başladı. Van Gogh, 23 yaşındayken resim yapmaya geri döndü ve kendini tamamen sanata adadı. Bu dönemde ilk resimlerini yapmaya başladı ve kendine özgü tarzını geliştirmeye başladı. Sanat, Van Gogh'un ruhsal problemlerle başa çıkmasına ve duygularını ifade etmesine yardımcı olan bir araç haline geldi. Bölüm 2. Paris'te tutkular ve fırtınalar. Yıllar sonra, 1888 yılında Vincent van Gogh, sanat dünyasının kalbi olan Paris'e taşındı. Burada Paul Gauguin ve Henri de Toulouse-Lautrec gibi ustalarla tanıştı ve empresyonizm akımının etkisiyle canlı renkler ve fırça darbeleri kullanarak duygularını tuvallere dökmeye başladı. Van Gogh, Paris'te empresyonizm akımının önemli temsilcileriyle yakın ilişkiler kurdu ve bu akımın tekniklerini ve estetik anlayışını benimsemeye başladı. Empresyonizmin canlı renkleri, ışık ve gölge kullanımı, Van Gogh'un sanatsal stilinin gelişmesinde önemli rol oynadı. Van Gogh, Paris'te en yakın dostlarından biri olan Paul Gauguin ile birlikte yaşadı ve çalıştı. İki sanatçı, birbirlerini sanatsal açıdan besledi ve birbirlerinin stillerinden etkilendi. Gauguin, Van Gogh'un renk ve ifade açısından daha cüretkar olmasını teşvik etti. Van Gogh, Paris'te yoksulluk ve açlıkla mücadele etti. Bu durum sanatına ve ruhsal durumuna olumsuz bir etki yarattı. Van Gogh, resimlerini satamıyordu ve maddi açıdan zorlanıyordu. Bu durum, Van Gogh'da depresyon ve anksiyete gibi ruhsal problemlere yol açtı. Bölüm 3. Arles'te kendi stilinin peşinde. 1888 yılında Van Gogh, Güney Fransa'nın Arles kasabasına taşındı. Burası, sarı ve mavi tonların hakim olduğu, duygularını en yoğun şekilde yansıtan eserlerini yarattığı yer oldu. Van Gogh, Arles'te doğanın güzelliğinden ve canlı renklerinden ilham aldı. Bu ilham, Van Gogh'un sanatsal üretimini ve tarzını derinden etkiledi. Van Gogh, Arles'te sarı ve mavi tonları kullanarak, Provençal manzaralarının ve köylülerin hayatının canlı tasvirlerini yarattı. Yıldızlı Gece, Ay Çiçekleri serisi ve Arles'teki Yatak Odası gibi dünyaca ünlü eserleri bu dönemde ortaya çıktı. Bu eserler Van Gogh'un sanatsal dehasının ve duygusal derinliğinin en güzel örnekleridir. Ancak Van Gogh'un ruhsal durumu Arles'te de iyileşmedi. Aksine akıl hastalığı gittikçe şiddetlendi. Halüsinasyonlar görmeye ve şiddetli nöbetler geçirmeye başladı. Bu durum Van Gogh'un sanatsal üretimini de olumsuz etkiledi. Resimleri daha karanlık ve kasvetli hale geldi. Van Gogh'un Arles'taki en zorlu dönemlerinden biri, Paul Gauguin ile yaşadığı dostluk ve gerginlikti. İki sanatçı birlikte çalışmaya başladılar ancak kısa sürede yaratıcı fikir ayrılıkları ve kişisel problemler yaşamaya başladılar. Bu durum, Van Gogh'un ruhsal durumunu daha da kötüleştirdi. 1889 yılında Van Gogh bir kriz geçirerek kendi kulağını kesti. Bu olay Van Gogh'un ruhsal çöküşünün en dramatik örneklerinden biridir. Olaydan sonra Van Gogh, Saint-Rémy-de-Provence'daki bir psikiyatri hastanesine yatırıldı. Bölüm 4. Hastalık ve umut ışığı. Saint-Rémy-de-Provence'daki psikiyatri hastanesinde Van Gogh, sanatsal üretimini sürdürmeye devam etti. Bu dönemde hastane odasından ve çevresindeki manzaralardan ilham alarak eserler yarattı. Arles'teki Yatak Odası ve Tutuklular Çemberi gibi eserleri,
Van Gogh'un ruhsal durumunun ve hastaneye kapatılmasının yarattığı acının ve yalnızlığın derin bir yansımasıdır. Van Gogh, hastanede kaldığı dönemde Doktor Gachet ile yakın bir dostluk kurdu. Doktor Gachet, Van Gogh'un sanatsal yeteneğini ve ruhsal durumunu anlayan ve ona destek olan bir kişiydi. Van Gogh, Doktor Gachet'in portresini de dahil olmak üzere bu dönemde birçok önemli eser yarattı. 1890 yılında Van Gogh, Saint-Rémy-de-Provence'daki hastaneden çıkarak Auvers-sur-Oise kasabasına taşındı. Burada kardeşi Theo ile birlikte yaşamaya başladı. Bu dönemde Van Gogh, doğanın güzelliğinden ve yaşamın coşkusundan ilham alarak eserler yarattı. Buğday Tarlası ve Kargalar ve Auvers'teki kilise gibi eserleri, Van Gogh'un içindeki az da olsa umut ve neşe dolu ruh halini yansıttı. Ancak Van Gogh'un mutluluğu kısa sürdü. Yeni sorunların çıktığına dair ilk işaret, Van Gogh'un Theo'ya 10 Temmuz'da yazdığı mektupta görülür. İlk olarak, "Çok iyiyim, çok yoğun çalışıyorum, 4 etüt ve 2 çizim yaptım," diye belirttikten sonra, Doktor Gachet'e pek de güvenmemeliyiz diye düşünüyorum. Öncelikle o benden de hasta sanırım, ya da diyelim ki en az benim kadar hasta, öyle yani, ne diyeceğimi bilemiyorum. Kesinlikle son nöbetim, ki pek kötüydü, diğer hastaların etkisi nedeniyleydi, diye devam eder. Mektubun ilerleyen kısmında, "Kendim için şu anda yalnızca hepimizin dinlenmeye ihtiyacı var diyebilirim. Başarısız olduğumu hissediyorum," diye ekler. Daha da kederli bir tonla şöyle devam eder. "Ve başarı olasılığı da gittikçe azalıyor. Hiç de mutlu bir gelecek görmüyorum," der. 29 Temmuz 1890 tarihinde Van Gogh buğday tarlasında resim yaparken kendini göğsünden vurarak intihar etmeye çalıştı fakat başaramadı. Ertesi sabah 2 jandarma Han'a gelerek Van Gogh'a intihar girişimi hakkında soru sordu. Buna karşı Van Gogh şöyle cevap verdi: "Vücut benim vücudum ve ona istediğimi yapmaya özgürüm. Kimseyi suçlamayın, sadece intihar etmek istedim," dedi. Bu olaydan 2 gün sonra intihar girişimindeki yaraları nedeniyle hayatını kaybetti. Vincent van Gogh'un ölümünden önceki ruh halini Theo kız kardeşi Lise'e yazdığı mektubunda şöyle anlatmıştır. Kendisi ölmek istedi. Yatağının ucuna ilişip onun daha iyi olmasına çalışacağımızı ve bu tarz bir acıdan artık kurtulacağını umduğumuzu söylediğimde "La tristesse durera toujours," yani keder sonsuza kadar sürecek, dedi. Theo'nun eşi Johanna, Aralık 1913 tarihli güncesinde önce Vincent'ın yanına gittiği zaman yazdığı bir mektuptan söz eder. "Geldiğim ve her zaman birlikte olduğumuz için mutluydu. Zavallı, payına çok az mutluluk düştü ve hayalleri kalmadı. Yaşamın ağırlığı bazen çok artıyor. Öyle yalnız hissediyor ki." Ölümünden sonra da Theo eşine şöyle yazmıştır. "Son sözlerinden biri böyle ölüp gidebilmeyi arzuluyorum oldu ve dileği gerçekleşti. Birkaç dakika sonra ölüp gitti. Dünya üzerinde bulamadığı huzura kavuştu." Van Gogh'un ölümü, sanat dünyası için büyük bir kayıptı. Van Gogh kısa ömrüne rağmen sanat dünyasında unutulmaz bir iz bıraktı. Geriye bıraktığı eserler, onun tutkusunu, duygularını ve ruhunu yansıttı. Van Gogh, günümüzde de en çok sevilen ve hayranlık uyandıran ressamlardan biri olarak kabul ediliyor. Vincent van Gogh'un hikayesi, tutku, mücadele ve umut dolu bir hikayedir. Van Gogh zorlu bir yaşam ve ruhsal problemlerle boğuşmasına rağmen sanata olan tutkusunu asla kaybetmedi. Bıraktığı eserleri, onun duygusal derinliğini, yaratıcı dehasını ve sanatın gücünü tüm dünyaya gösteriyor. Van Gogh'un hikayesi, bize her zaman umut etmemiz ve hayallerimiz için mücadele etmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Van Gogh'un hayatı ve sanatı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.